Lütfen videonuzun sesini açar mısınız? Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu çıtırtıyı özellikle herkesin duymasını istedim. Ve bölerek içinin de ne kadar güzel tel tel kat kat olduğunu görüyorsunuz. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden bir tanesi. Ve tarife başlıyorum. Yoğurma kabına 200 milim yani 1 su bardağı süt ekledim. Yarım su bardağı su, tepeleme 2 yemek kaşığı yoğurt, bir tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Beyazını ekliyorum. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Tam yarım kilo un kullandım. 4 su bardağından biraz fazla un kullandım diyebilirim. İlk başta kaşıkla karıştırdıktan sonra şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparlamaya başladım. Hamurun dokusunu sizlere daha yakından gösteriyorum. Ele çok hafif yapışan yumuşak bir hamur. Kapağını kapatıp bir 10 dakika dinlenmeye bıraktım. 10 dakika sonra hamurum iyice kendine gelmiş oluyor. Ve şimdi tezgaha biraz un alıyorum. Hamuru tam 8 eşit parçaya böleceğim. Hamurumu bölüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizlerden gelen yorumları da bekliyorum. Bezelerimi bu şekilde tuttum. Şimdi bir tepsinin üzerine hafif un serpiyorum. Bezelerimin daha kolay açılabilmesi için bir 15-20 dakika bekleyeceğim. Hamuru açmaya başlıyorum. Biraz un alıyorum. İlk başta elimle bu şekilde bastırıyorum. Ve oklavamla açmaya başlıyorum. İsteyenler merdane de kullanabilir. Zaten çok fazla büyük bir hamur açmayacağız. 20-25 santim çapında bir hamur açmanız yeterli olacaktır. Yani hamur açmayı bilmeyenler bile bunu kolay bir şekilde yapacaklar. Bu kadar büyüklük yeterli. Hamurun kalınlığını da sizlere gösteriyorum. Dörder dörder 2 tane çörek tarifi çıkaracağım. İkinci hamurumu da açıyorum. Hamurlarımı açtım. Şimdi aralarına sürmek için 125 gram tereyağını erittim ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hazırlamış olduğum yağı açtığım hamurların arasına 2'şer yemek kaşığı kadar sürüyorum. Her yerine düzgün bir şekilde sürdüm. Ve 4 katı bu şekilde üst üste aralarına yağ sürerek yerleştireceğim. Tekrar yağ sürüyorum. Ve ben 2 hamurumu da üst üste 4 tane hazırladım. En üstte kalanın üzerine yağ sürmüyorsunuz. Üstlerini kapatıp bir 15 dakika dinlendirdim. Ve şimdi videoda gördüğünüz gibi kenarlarından çekerek hamurumu açıyorum. İnanın çok kolay
pratik bir şekilde yapabileceğiniz çörek tarifi. Bu şekilde hamurunuzu yavaş yavaş çekerek büyütebildiğiniz kadar büyütün. Ve en son yine üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar yağ sürdüm. Sıkı olacak şekilde hamurumu kıvırdım. Ve yine bu şekilde katlıyorum. İşte bu kadar. Şimdi bunu buzdolabının buzluk kısmında bir yarım saat 45 dakika kadar bekleteceğim. Ve buzlukta beklettikten sonra yağlı kağıdın üzerinde bu şekilde oklavayla açıyorum. Bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz yine. Yarım santim kalınlığında açtım diyebilirim. Tepsiye geçirdim. Üzerine daha önceden ayırmış olduğum bir yumurta sarısına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Ve çöreklerimin üzerine bu şekilde sürüyorum. Ayrıca bunu bir gün öncesinden hazırlayıp buzdolabına sıkı bir şekilde kapatıp ertesi gün sabah pişirebilirsiniz. Ve çatalla üzerine bu şekilde çizikler atıyorum. 190 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirdim. Ve çöreğim biraz soğuduktan sonra yemeğe hazır. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Gerçekten bu görüntüden sonra konuşmama gerek kalmıyor. Ve lütfen videonuzun sesini sonuna kadar açmanızı istiyorum. Bu çıtırtı eminim sizi bu tarifi yapmaya zorlayacak. Özellikle iç kısmı gerçekten insanı bunu yemek için sabırsızlandırıyor. Birazdan sizin için tadına da bakacağım. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.